Bu kez rotamız Mısır. Sizi Kahire'nin kalbinden Nil Nehri'nin serin sularına ışık hızıyla götürüyorum. Güne Piramit Oteli'nin manzarasıyla uyanıyor, ardından çölde ATV safari ile tozu dumana katıyoruz. Ve o heyecanın üstüne Nil Nehri'ne geçmeden hemen önce otantik bir restoranda yerel lezzetlerin tadına bakıyoruz. Yemeğin ardından istikametimiz Nil Nehri. Gün batımında Nil Nehri'nde tekne turu yapmaya geldik. Bize özel teknemizle 1 saatlik tur yapıyoruz. Sonrasında Kahire merkeze dönüp meşhur papirüsleri inceliyor ve Go'bas'la Şarm El Şeyh'e doğru yola çıkıyoruz. Tarih, aksiyon, lezzet ve kültür hepsi bu videoda. Mısır'ı benimle bu samimi gözle keşfetmek için arkanıza yaslanın, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Mısır'da gerçek olmayacak kadar güzel olan o Piramit Otel'de uyandık. Rüya gibi bir gece için 3200 TL ödediğimiz bu ev, jacuzzi'siyle ve mimarisiyle o antik Mısır'ın lüksünü tamamıyla yansıtıyordu. Burayı bukükten tuttuk. Ücrete dahil olan kahvaltı maalesef hem pisti hem de kokuyordu. Biz de sadece kahve içip yola koyulduk. Çünkü ne yazık ki içerisi ne kadar lüks ise dışarısı o kadar kötü ve tehlikeliydi. İşte burada Kahire'nin gerçek yüzüyle karşılaştık. Piramitlere bu kadar yakın olmasına rağmen bölgedeki insanların geçimini hayvanları pazarlayarak, deve ve at turları yaptırarak sağlıyorlar. Hayvanların bakımlarına özen göstermiyorlar. Sokaklar pis ve doğru düzgün bir altyapı bile yok. Oldukça turistik bir yer ama bu düzensizlik ve özensizlik gerçekten çok şaşırtıcı. Yerde asfalt yerine gübreler dolaşıyor. Anlaşılan o ki belediye buraya pek fazla bakmıyor. Neyse ki Ömer abi bize piramitlere karşı unutulmaz bir tur ayarladı. Yerel bir ATV'ci ile anlaşıp yola koyulduk. Her şeye rağmen o manzarada piramitlere karşı ATV sürmek fazlasıyla değerdi. Hayatımda 4 farklı ülkede ATV yap. Suda, çamurda, çölde, yağmurda ama bu hem en uygunuydu hem de en iyisiydi. O manzaraya karşı çekilen fotoğraflar ise gerçek olmayacak kadar güzeldi. ATV turumuz bittikten sonra olacaklardan habersiz Ömer abi ve şoförümüzle birlikte keyifli bir şekilde lokal bir restorana yemeğe gidiyorduk. Bir anda telefonlarımızın şebekesi kesildi. Meğer 2 sokak arkamızda baz istasyonu yanıyormuş. Bu yangın Kahire'de hayatı durdurdu. Ülke genelinde önemli aksamalar ve ciddi bir kaos yaşandı. Neyse ki büyük bir can kaybı haberi gelmedi. O trafik ve onca soruna rağmen Ömer abinin rehberliği sayesinde günümüz resmen kurtarıldı. Bu gezinin bu kadar harika geçmesini sağlayan Ömer abiye koca bir teşekkür ediyorum. Kahire'den araçtan yemeğe, tarihi anlatımlara kadar her şeyimizle o ilgilendi. Ona güvenebilirsiniz. Sosyal medya hesabını aşağıya bırakıyorum. Mısır'a gelirseniz şiddetle tavsiye ederim. Yemeğimizi yedik ve artık o karmaşayı geride bırakıp bambaşka bir maceraya, Nil Nehri'ne gemi turu yapmak için yola çıkma zamanıydı. Bakalım deniz bizi nasıl karşılayacak? Evet arkadaşlar, şimdi gün batımında Nil Nehri'nde tekne turu yapmaya geldik. Şöyle göstereyim ortamı ben size. Ortam çok güzel. Nil Nehri'nde 1 saatlik biz aldık. Yarım saati 15 dolardı. 1 saatlik ücreti de arkadaşlar 30 dolar. Biz dışarıda yemek yediğimiz için yemekle almadık. Teknelerin yemekleri genelde güzel olmuyormuş. Bu tarz otellerin de, bakın şurada otel var. Otelin kendi teknesi var. Görüyor musunuz? Bu tarz otellerin de tekneleri var. Onların da kendilerine ait turları var. O turlarda ortalama yaklaşık 60-70 dolar, 100 dolara kadar yemekle beraber bulabiliyorsunuz. Bu turun en güzel zamanı gün batımı. Gün batımında Nil Nehri'nde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugün burada telefon kulübesi yandı. O yüzden iletişim kuramadık insanlarla. Biraz zor geçti ama onun haricinde Mısır çok güzel gidiyor. Şimdi burada kanallar vesaire var. Hep beraber güzel bir şekilde elimden geldikçe sizlere anlatacağım arkadaşlar. Buranın biz 2 kişilik rezervasyon yaptık. 30 dakika 15 dolardı. 1 saat 30 dolardı arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Biz komple tuttuk. Yani bu tekne şu an bize ait. Bizden başka kimse yok. 1 saat boyunca bizim için Nil Nehri'nde hareket edecek. Bu da çok güzel bir hissiyat oluyor. Burası binlerce yıldır efsanelere konu olmuş antik tüccarların gemilerle geçiş yaptığı Nil Nehri, tarihte firavunların ve kralların ticaret yollarını koruyan bu sular bugün dünyanın en canlı mercan resiflerine ve rengarenk sualtı yaşamına ev sahipliği yapıyor. Antik çağlarda stratejik bir kapı olarak görülen Nil Nehri şimdi modern çağın en popüler dalış ve keşif merkezlerinden biri. Kıyısındaki küçük kasabalar, kadim çarşıları ve sahilleriyle hem geçmişin izlerini hem de bugünün hareketliliğini bir arada sunuyor. Burada her dalga
binlerce yılın hikayesini taşıyor. Her mercan doğanın eşsiz sanatını sergiliyor. Şimdi sizleri bize özel teknemizde rehberimiz Ömer abi ve güler yüzlü tekne personelimiz eşliğinde Mısır'ın kültürüne ait danslar ve sürprizlerle baş başa bırakıyorum. Ve harika geçen gün batımında gemi turumuzun sonuna geldik. Yaklaşık 1 saat boyunca Nil Nehri'nin üzerinde eşsiz bir manzaranın tadını çıkardık ve şimdi limandan Kahire'nin kalbine ünlü Kan el Kalili çarşısına doğru hareket ediyoruz. Burası halkın yüzyıllardır alışveriş yaptığı baharat kokuları, el işi ürünleri ve rengarenk dükkanlarıyla adeta bir açık hava müzesi. Burayı çok fazlasıyla Eminönü çarşısına da çok benzettim. Öyle ki burada kurutulmuş timsah, kertenkele, geyik, yılan, hatta aslan bile bulabiliyorsunuz. Hatta bir aslanın dişi için $200 istendiğini duyunca gerçekten çok şaşırdım. Bu paraları veren insanlar var mı bilmiyorum. Kahire 20 milyondan fazla nüfusu, ağırlıklı olarak Müslüman inancı ve Orta Doğu'nun en dinamik siyasi yapılarından biriyle dikkat çeken bir metropol. Bizim çok fazla vaktimiz olmadığı için doğrudan merak ettiğimiz papirus dükkanına doğru ilerliyoruz. Antik Mısır'ın yazı malzemesi olan papirus binlerce yıl boyunca firavunların yasalarını, kutsal metinlerini ve günlük hayatın hikayelerini taşıdı. Bugün de hala el işçiliğiyle üretilen bu özel kağıt Mısır'ın en değerli kültürel miraslarından biri olarak ziyaretçilerine sunuluyor. Bak, burada tam Nil'e ulaştılar. Gize bölgesine ulaşmışlar. Ürdün'den Gize var. Oradan Ürdün, Sudan. Bura Abu Sümbül. Faraonlar buradan doğma, hayata buradan başladılar. Bak Abu Sümbül, Aswan, Luxor. Bak Luxor bölgesine. Tabanak, Karnak. Buradan geldiler efendim abi piramitler. Sakkara piramidi. 3 milyon gittiğimizler Gize piramidi. Abi Ergi piramit. Burada Darşut piramit. Yani bir yere geldiler bak haritaya bak. Adamın Sudan sırma. Burada Karnak. Luxor'a git bunu göreceksin. Bak buradan böyle geldiler. Kahire'ye ulaştılar. Biz Kahire'de gördüğümüz bu sanat eserlerinden çok etkilendik ve hatıra amaçlı birkaç tane aldık. Dilerseniz siz de çok daha uygun fiyatlı baskılı versiyonlarını başka yerlerde bulabilirsiniz. Neredeyse her sokakta farklı kalitede ve fiyatta papyrus satılıyor zaten. Gobas ile Şarm'a gitmek için terminale yola çıktık. Ama ondan önce Kahire'nin gerçeklerini söylemeden geçemem. Bu şehir milyonların yaşadığı karmaşık ve çarpıcı bir metropol. Trafik kuralları neredeyse yok. Şerit diye bir şeyden söz etmek mümkün bile değil. Araçlar, yayalar ve hatta at arabaları aynı yolda ilerliyor. Geçiş üstünlüğü tamamen cesaret işi. Sokaklar yer yer oldukça kirli ve yoğun. Kalabalık içinde dilenciler sık sık yolunuzu kesip rahatsız edici bir şekilde para isteyebiliyor. Yerel halkın bir kısmı turistleri fırsat olarak gördüğü için $1 bir ürünü $10 satmaya çalışabiliyor. Örneğin bir dükkanda $50 bir ürünü az ileride $10 alabiliyorsunuz. O yüzden burada pazarlıksız adım bile atmayın. Fiyatları mutlaka sorun ve alternatiflerine bakın. Kesinlikle ve kesinlikle acele etmemeye özen gösterin. Bu yoğun günün ardından Şarm el Şeyh'e geçmek için Gobas'ı tercih ettik. Kahire'den Şarm el Şeyh'e her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere birçok sefer var. Yolculuk ortalama 6-7 saat sürüyor. Standart otobüsler kişi başı yaklaşık $15-20 civarında. VIP ve deluxe sınıflar ise $25-30 kadar çıkabiliyor. VIP otobüslerde daha geniş koltuklar, klima, televizyon ve Wi-Fi hizmetleri de var. Aynı zamanda Gobas'ın web sitesinden de seferleri takip edip izleyebilirsiniz. Bazı seferlerde hafif atıştırmalık ve içecek ikramları da yapılıyor. Bütün otobüslerde tuvalet var. Biz
baz istasyonu yangını nedeniyle uçuş yerine otobüs tercih ettik. Açıkçası çok da rahat bir yolculuk değildi. Kahire'de yaşadığımız bu unutulmaz günün hatırına katlandık diyelim. Ve sonunda Şarm El Şeyh'e ulaştık. Kızıldeniz'in bu eşsiz köşesini, rengarenk mercanlarını ve modern yüzünü birlikte keşfedeceğiz. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu maceranın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.